Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de sizi gördük, daha iyi olduk hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hocam sizden varisle ilgili birçok bilgi aldık. Alıyoruz Evet. da almaya devam ediyoruz. Çok da keyifle aydınlandık bayağı. Evet, sağ Ama olun. tabii merak ettiğimiz birçok konu var. Tabii. Onlardan bir tanesi de derin ven trombozonu Evet. nedir? Tabii. Onu bilmiyoruz. Bir de sebepleri ve belirtileri nelerdir? Bize biraz Tabii bahseder ki. misiniz? Bahsedeyim. Şimdi çok ayrı bir konu bir kere. Bunu baştan söyleyeyim. Varisle derin ven trombozunun hiçbir yakından uzaktan alakası yoktur. Derin ven trombozu bacağın derin damarlarının tıkanması durumudur. Bu tıbbi bir acildir, hayatı tehdit eden bir durumdur, acil bir durumdur her şeyden önce ve bunun varisle yakından uzaktan hiçbir ilgisi yoktur. Özellikle geçirilen bazı ameliyatlar, ağır ameliyatlar olabilir, ortopedi ameliyatları olabilir, trafik kazası olabilir, travmalar olabilir. Bundan sonra tetiklenebilir derin ven trombozu bazı insanlarda. Bazen kendiliğinden olabilir. Bazen genetik mutasyonlar, işte aile hikayesi burada önemli olabiliyor. Yani kandaki bazı pıhtılaşma faktörlerinin eksikliğinden gerçekleşebiliyor. Derin ven trombozu bunlardan oluşabilir. Derin ven trombozuna yakalanırsanız, yani derin damarınız tıkanırsa bacağınızda öncelikle çok ağrılı bir süreç yaşarsınız. Bacağınız şişer, kızarır, bacağınızda belirgin çap artışı görürsünüz yerine göre. Yukarı mesela bizim için daha tehlikeli olan bizim yani hoşlanmadığımız ilyak venlerin, yani yukarıdaki karına doğru olan damarların tıkanmasıdır ki çok gürültülü bir tablo olur. Hastanın bacağı şişmiştir, çok ağrısı vardır, bazen kızarık olabilir, bazen o kadar ödem olur ki atar damarlara basar ve kısmen gangren durumu oluşabilir. Acil müdahale gerekir. Eyvah. Acil müdahale gerekir. Diyeceksiniz, nasıl müdahale ediyorsunuz? Evet. Şimdi şöyle, öncelikle tabii bunun tanısı ultrasonla konuyor. Bazı kan tahlilleriyle de şüphelenebiliyoruz derin ven trombozu olduğundan. Zaten hastayı görüyoruz, anlıyoruz ki bir sıkıntı var, bacağı şiş. Tabii ki şimdi izleyiciler diyecek benim bacağım şiş falan, ama şimdi bu öyle bir durum değil. Bu gerçekten acil bir durum. Bu sizi zaten acil servise götürür. Yani eğer derin damarınız tıkandıysa siz hastaneye gidersiniz. Bacakta belirli bir bölge var mı hocam? Yoksa herhangi Şimdi bir şöyle, yerde? bacağınızın alt kısmında tutabilir, bacağınızın dizden yukarı kısmında tutabilir. Dizden yukarı kısmını tutarsa daha gürültülü bir tablo olur. Şikayetleriniz daha belirgin olur. Bacağınız çok şişer, onu söyleyeyim. Yani bacağınız kasıktan itibaren şişebilir. Tahta gibi olabilir, sert olabilir, kızarık olabilir. Böyle eğer bu durumdaysa zaten ve bu hızlı bir şekilde oluyorsa, yani saatler içinde, günler içinde bu gelişiyorsa, bu yüksek olasılıkla derin ven trombozudur. Tetkik edilir, ultrason yapılır, kan tahlili yapılır. Eğer tanı konulursa, yani derin ven trombozunuz varsa, derin damarlarınız tıkalıysa hemen her zaman bir tedavi gerekir. Kan sulandırıcı ilaç başlanır. Genellikle biz anjiyoya alıyoruz. Anjiyo salonunda işlem yapıyoruz. Bu damara müdahale ediyoruz. Anestezi kullanmıyoruz genellikle. Anesteziye ihtiyacımız olmuyor. Genellikle işlem kısa sürüyor, onu da söyleyeyim. Yaklaşık 10-15 dakika ya da işte 20 dakika içinde bu tıkalı damarı açabiliyoruz anjiyo salonunda. Sonrasında takip ederiz. Genellikle bir gün hastamız yatar. Kan sulandırıcı tedavi başlarız. Bir daha tıkanmasın diye. Sonrasında taburcu olur ve bir süre kan sulandırıcı ilaç kullanır. O süre en az 3 aydır, 6 ay olabilir, 1 sene olabilir. Genellikle ortalama 3-6 ay bu hastalar kan sulandırıcı ilaç kullanır. Tekrar tıkanmasın diye. Tıkanmasın diye. Hocam çok zor bir şeyden bahsettiniz ama Tabii. tedavisi Allah'tan ki bahsettiğiniz Var çok tabii. kolay Şöyle ve tedavi pratik. edilmezse ne olur? Mesela onu anlatayım ben size. Akciğer pıhtılarının en sık sebebi bacaktaki derin ven trombozudur. Akciğer pıhtısı, yani akciğerimize pıhtı oturursa eğer nefes almamızı engeller. Oksijen ve karbondioksit yer değiştiremez. Dokularımız yeterince oksijenlenemez ve bundan dolayı ölürüz. Eğer masif akciğer embolisi geçirdiyse, yani eğer yüksek miktarda pıhtı oturduysa, öylesi. Ve bunun en sık sebebi bacaktan atan pıhtıdır. Şimdi bir daha baştan söyleyeyim, bu kafamız karışmasın. Varisle bunun hiçbir alakası yok bir kere. Varis işlemleriyle veya varis hastalığıyla bunun bir ilgisi olamaz. Bu ayrı bir durum. Bu ağır bir ameliyat geçirdiysek, ondan sonra oluşabiliyor. Uzun süre hareketsiz kaldıysak, uçakta seyahat ettiysek 14 saat, 16 saat, ondan sonra oluşabiliyor. Aile hikayemizde böyle bir şey varsa ondan dolayı oluşabiliyor.
doğumlar, gebelikte hormonların tetiklemesiyle bundan kaynaklanabiliyor. Sebepleri bu tarz şeyler. Bir kere bunu hani akılda tutmak lazım. Tedavisi var. Ve tabii ki tedavi aslında yani bir kere bacağın dolaşımını sağlamak için tedavi ediyoruz. 2, akciğere pıhtı atmasın diye tedavi ediyoruz. Yani bir kere hani bundan dolayı insanlar ölmesin diye tedavi ediyoruz. 2, bacağın hani dolaşımını düzeltmek istiyoruz. Bu da hani anlaşılması gereken bir nokta diye düşünüyorum. Hocam biraz teknik detaya girmek istiyorum. Tabii. Şimdi bacağın içerisinde pıhtı oluşması aslında. Evet. Tabiri caizse en azından halkın alınacağı Tabii. dille konuşacak olursak. Bunu çıkartırken dediniz ya az Evet. önce anjiyo ile giriyoruz. Evet. Anjiyo esnasında o pıhtıyı tutup Tabii. pıhtıyı mı alıyorsunuz? Tabii. Yoksa o pıhtıyı mesela ilaçlar verildiğinde o pıhtı belki bir miktar azalacak ya da artmayacak. Ama oradan daima bir emboli atma yani o trombozun yukarıya bir yerlere gitmeye gibi bir riski Tabii, söz konusu. Fatih Hocam hemen onu yapayım. Tabii ki şimdi prosedür belli aslında. Eğer prosedür hani basamaklara göre yapılmazsa oradaki pıhtı yürür zaten. İşlem esnasında ciğeri tıkayabilir. Evet. O yüzden genellikle yaptığımız şey filtre koyuyoruz vena cava'ya. Yani ana toplar damara, ciğerlere giden, kalbe dönen ana toplar damara öyle söyleyeyim bir filtre yerleştiriyoruz. Büyük pıhtı kopup şeye gitmesin diye, akciğere gidip oturmasın diye. Yani süzgeç gibi bir şey konuyor. Süzgeç gibi bir şey koyuyoruz. Aynen Damarın öyle. içerisinde. Ondan sonra işleme başlıyoruz. Genellikle yaptığımız şey bu damarın içinde bu pıhtıyı parçalamak. Mekanik farmakoliz kateteriyle bunu aslında bir mekanik trombektomi, bunu mekanik olarak parçalıyoruz. Bir kateter düşünün yani bir cihaz damarın içine giriyor. Ucunda parçalayıcı bir sistem var. Oraya geldiğinde, temas ettiğinde biz çalıştırıyoruz, görüyoruz. O pıhtıyı parçalıyoruz. Aynı zamanda aynı anda da eritmek için o pıhtıyı ilaç veriyoruz o sistem üzerinden. Tedavinin ana mantığı bu. Genelde dünyada şu anda modern yöntemler hani eskiden ameliyatla alınıyordu tabii. Hani Tabii, şimdi tabii. çok Trombektomi, eskiden evet. trombektomi ameliyatı vardı. Venöz trombektomi yapılıyordu çok eskiden ama komplike oluyordu. Mortal yani ölümle seyredebiliyordu. Çünkü oradan alırken Evet, kopuyor ve gidiyordu. Artık tercih etmiyoruz. Bunlar tabii eski moda kaldı. Şimdi yaptığımız şey genellikle özel alet edevatla o pıhtıyı oradan eritmek, orada parçalamak ve onu aspire etmek. Sonrasında onu geri çekmek. Peki onu eritirken küçük küçük parçalara hani ayrılabilir. Dolaşıma geçiyor. Mikro emboliler olabilir. Oluşabiliyor ama şöyle oluşurken zaten işlemle eş zamanlı kan sulandırıcı başlanıyor hastaya. İşlem öncesinde ben başlıyorum genellikle kan sulandırıcı tedaviye. Hani o mikro emboli gidip orada büyümesin diye. Onlar kendiliğinden çözülüyor genelde. Genelde çözülüyor. Aha. Peki tedaviden sonraki süreç nasıl? Zorlu mudur? Tedaviden sonra aslında şöyle değerlendirmek lazım. İğne deliğinden yapılan bir müdahale gene. Bir ameliyat değil, bir insizyon yani bir yara izi yok, dikiş yok. Bir şit koyuyoruz yani iğne deliğinden bir cihaz yerleştirip damara müdahale ediyoruz. Sonrasında işlem bittikten sonra alet edevat çıkıyor damardan. Sadece bir iğne deliği kalıyor. Onun pansumanı yani genellikle bandaj alırız biz bu işlemlerden sonra bacağı. Hani hem bacağın sağlığı için, dolaşımın sağlığı için hem de riskleri minimuma indirmek için tekrar tıkanmasın diye bunu uygularız. Gene hasta konfor açısından yani bu işlem bittikten sonra 15 dakika, yarım saat sonrasında aslında çok bir sancılı bir süreç geçirmiyor. Genelde bir gün istirahat veriyorum, ondan sonra taburcu ediyorum. Sonraki gün hayatına genellikle tabii dönebiliyor, işine dönebilir, günlük hayatına dönebilir. İşlem başarılıysa, bacağımız açıldıysa genellikle zaten ilk 12 saatte sonucu görürüz. Eğer çok gürültülüyse tablo saatler içinde, dakikalar içinde iner bacak. Onu söyleyeyim. O pıhtıyı alırız oradan, dakikalar içinde hemen bacağın inmeye başlar. indiğini görürüz zaten. Peki az önce işleme girerken o damarın üst kısmına bir tane filtre koyuyoruz. Yani bir süzgeç koyuyoruz dediniz. Evet. O süzgeç peki işlem sonrası kalıyor mu? Tekrarlama ihtimali olursa diyerek yoksa alıyor musunuz? Genellikle bir süre tutuyorum. Bazı hastalarda işlem sonrasında geri çektiğimizde oluyor. Yani çoğu hasta da aslında artık günümüzde geri çekiyorum onu. Eski çalışmalar vardı işte 12 saat 24 saat tutalım vesaire. Artık
o şekilde yapmıyoruz, öyle söyleyeyim. İşlem sonrasında genellikle biz geri çekiyoruz filtreyi. Hocam verdiğiniz bilgiler için de teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim, kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan bizlerleydi. Kendisinden yine çok değerli bilgiler aldık. Verdiği bilgiler için de tekrar çok sağ olun. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.